Ford Focus 3, Ford'un yeni yüzünü temsil eden kinetik tasarım felsefesiyle 2008 yılında Martin Smith, Stephen Lim ve Murat Güler tarafından tasarlandı. 4 kıtada 8 üretim tesisinde üretildi. 2010 yılında Amerika'da tanıtıldıktan sonra 2011 yılında ülkemize geldi ve 2014 yılına kadar satıldı. Eski Focus'cular ve kurumsal firmalar Focus 3'e büyük ilgi gösterdi. Ülkemizde satışa çıktığı 8 farklı motordan ilki 1 litre 125 beygirlik turbo motor, şehir içerisinde 6,5 litrelik tüketim verileriyle ekonomik görünse de küçük hacimli olmasından dolayı pek ilgi görmedi ve zamanla soğutma sistemi ve start stopla ilgili sorunları ortaya çıktı. 1.6 litrelik motorlarında ise 100 ve 125 beygirlik 2 atmosferik, 150 ve 182 beygirlik 2 turbo motor ile farklı performans beklentilerine hitap edildi. Bunların atmosferik olanları nispeten LPG'ye uyumlu olsalar da zamanla subap eritme sorunları görülebiliyor. 1.6 litrelik dizel motorlarında 95, 110 ve 115 beygirlik modifikasyonlar bulunuyor. Bunların yakıt tüketimleri birbirine çok yakın ve sedanlarında şehir dışı 4.5, şehir içerisinde 6 litrenin altında. 95 beygirlik modifikasyonları 230 Nm'lik tork gücü ile otomobili 182 km hıza çıkartabilirken 115 beygirlikleri 270 Nm'lik gücü ile Focus 3'ü 192 km hızın üzerine çıkartabiliyor. Trend, Trend X, Style, Collection, Comfort, Style, Style Plus, Titanium ve Titanium X donanım paketleri. Başlangıç donanımlarında temel donanımlar bulunuyor. Donanım paketlerinin artması ile birlikte döşeme ve jant iyileştirmeleri ile birlikte perde hava yastıkları, direksiyon kumandalı ses sistemi, katlanır aynalar, kararan dikiz aynası, çift yönlü dijital klima, hız sabitleyici, elektrikli koltuklar, adaptif farlar, anahtarsız çalıştırma, far yağmur park sensörleri, xenon far, sunroof gibi donanımlar da bulunuyor. 2012 yılında Euro NCAP'in makyajsız kasa hatchback ile yaptığı testlerde Focus 3, yetişkin yolcu güvenliğinden 92, çocuk yolcu güvenliğinden 82, yaya güvenliğinden 72, güvenlik yardım sistemlerden 71 puan alarak o yıl sınıfında en güvenli otomobil ödülünü aldı. Volvo ortaklığından gelen güvenlik birikimiyle 2013 yılında Sedan Karoseri Amerikan Sigorta Birliği'nin yaptığı daha ağır çarpışma testlerinde güvenlikte UT seviye ödülünü aldı. Pratik kullanımda yol tutuş sınıf standartlarının üzerinde ve frenleme de gayet başarılı olduğu için Focus rakiplerine farkı güvenlikte atıyor. Parça fiyatları çok hesaplı olmasa da bayi servis anında ve parça temininde herhangi bir sorun yok ve ikinci elde Ford'un en çok ilgi gören otomobili. Focus'un olumsuz yönlerinden ilki 421 litrelik bagaj hacmi ve rakiplerinden daha dar olan arka alanı. Makyajsız kasadaki tuş yoğunluğu da sadelikten oldukça uzak. Focus'larda kullanılan Power Shift şanzımanlar DSG ile aynı. Hızlı ve keyifli. Fakat yazılımsal eksiklikleri ve kavrama hatasından dolayı özellikle makyajsız kasa Focus'larda sorunlu olarak bilinen DSG şanzımanlar kadar sorun çıkabiliyor. Bu sorunlar genellikle kalkışlarda titreme ile başlayıp baskı değişikliği ile bitiyor. Manuel 6 ileri şanzımanlarında da yine kavrama ile ilgili sorunlar görülebiliyor. Bu sorunlar dışında ABS beyni, arka koltuk katlama mekanizmasında sorunlar, motor takozunun erken yıpranması ve deri olmayan direksiyonlarında erime gibi deformasyonlar daha hızlı gerçekleşiyor.